O var yanımda. Aynı şekilde Eren var. Bıçakla tehdit edip her şeyini almışlar çocuğun. Hi guys. Do you speak English? Yes. Hayat bu değil mi be oğlum? Ay güzel. Bir dahaki güneş batımlarında ama yanımızda güneşin peşinde var. Brezilya'dan Rio de Janeiro'nun Ipanema sahilinden herkese selamlar. Dostlar sizinle beraber bugün Brezilya'nın en ünlü sahillerinden biri olan, hatta Rio'nun en ünlü sahillerinden biri olan Ipanema sahilini beraber gezeceğiz. Hem anlatacağım hem beraber şehir turu gibi yürüyeceğiz sahilde. Eskideki videolar gibi. Arkadaşlar şimdi videoya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız zaten beğenip abone olmayı unutmayın. Ama ben tekrar belirtmek istiyorum bu konuyu. Sizler yorum yazdıkça ben video çekiyorum. Yoksa inanın çekmeye hem ihtiyacım yok hem de artık böyle zamanım da yok çok fazla. Ama sizlere her şeyi göstermek için yapıyorum. Çünkü daha önce de dediğim gibi bu hiçbir maddi kazanç sağlamıyor bana. Tamamen külfet oluyor. Ama en azından böyle beraber hatıra biriktiriyoruz. O yüzden yorum yazarsanız çok sevinirim. Öyle. O zaman başlayalım. Burası abi. Burası Brezilya'nın en ünlü, Rio'nun en ünlü sahillerinden bir tanesi. Bu tarafa doğru giden yol var. Fakat burada güneş olduğu için pek fazla çekmeyeceğim orayı size çünkü karartı olabilir. Bu tarafa doğru yürüyelim, beraber keşfedelim. Deniz bayağı dalgalı. Yani girdiğinizde dalgayla kavga etmeniz gerekiyor. Sizi savuruyor, yerden yere vuruyor. Bayağı zorlayıcı olabiliyor ama güzel. Su buz gibi. Su var ya, öf. Bak şimdi. Abo bayağı serin ya. Sabah ne yaptık onu anlatayım ben size. Hafif biraz özet geçeyim biraz konuya. Saat dün akşam 6 civarı Eren'le beraber, şu an Eren başka bir yerde. Eren'le beraber indik Rio'ya. Oradan abi taksiye bindik, konaklamaya geldik. Şu anda 5 kişiyiz. 4 Türk, bir tane de Sırp arkadaşımız var. Ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. Neden, nasıl oldu bu olay? Zaten Yasemin'i önceki videolardan bilirsiniz. Güneşin peşinde. Bilmiyorum orada video çektik mi? Gerçi çekmemiş olabiliriz. O var yanımda. Aynı şekilde Eren var. Bir tane de arkadaşımız var Şafak. Daha önceki videolardan. Bir de Yasemin'in arkadaşı varsın. O. Beraber ev tuttuk. Hem ucuz olsun hem de güvenli olsun diye. Ama ev çok küçük. Onu diğer videolarda belki gösteririm sizlere. Neyse abi akşam çıktık. Saat gece 9-10 civarı gibi bir yere gittik. O bir yerde de işte bir şeyler içtik. Orada yeni arkadaşlarla tanıştım. Hep beraber tanıştık. Türk bir kız daha vardı hatta. Şansa öyle bir şey geldi. Ondan sonra partiye gittik, eğlendik falan. Oraları hiç çekmedim. Ya dediğim gibi hani böyle içimde hiç istek kalmadı. YouTube çünkü ya blokluyor ya bir şeyler yapıyor. Sinirim bozuldu artık. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Şimdi de bugün Copacabana mı? Öyle bir sahilden buraya doğru yürüdük. Saat şu anda 4-5 civarı. 6.25'te güneş kararacak. Gün batımı olacak. Onu da çekeceğim size. Videonun kapanışını orada yapacağım zaten. Şimdi özet geçtim. Yürüyelim. Gayet güzel. Herkes var. Her yerden, her milletten insan var. Böyle yürüyelim beraber. Tanıtayım. Yani kızlar burada çok güzel. Erkekler yakışıklı. Çok seksi kızlar var. Gerçekten aşırı seksi kızlar var. Çünkü Brezilyalıların abi olayı zaten nedir? Fizikendir. Yani kalçaları vesaire geniş olur Brezilyalı kızların. Hep dans ederken falan önceden de Latin kızlar falan dersiniz ya. İşte onlar Brezilya'dan, Arjantin'den, işte Kolombiya'dan, Şili'den vesaire çıkıyor. O yüzden gerçekten kızların fizikleri doğal güzel. Yani ekstra bir şey yapmalarına hiç gerek yok. Bizim Türkiye'deki gibi işte 1000 tane squat yapsın, işte kalça çıkartma hareketleri falan. Bunlara gerçekten ihtiyaçları yok. Çünkü doğal zaten fizikleri ortada güzel. Ama bunun yanında kendilerine de çok iyi bakıyorlar. Özellikle Rio'dakiler. Şimdi geçen sahile gittiğimizde mesela biraz da ailevi bir sahildi. Burası biraz daha gençlerin geldiği, partilemek isteyenlerin olduğu bir yer. Bu arada şunun da notunu vereyim. Çok tehlikeli bir yer arkadaşlar. Her an soyulma olasılığı gerçekten var. Ki Eren'in bir arkadaşı var. Eren oraya gitti. Dün onun arkadaşını bıçakla tehdit edip her şeyini almışlar çocuğun. Yani bizim bir nevi hep beraber takılmamızın sebebi de bu aslında. Hep beraber takılıyoruz ki başımıza bir şeyler gelmesin diye. Bu çok önemli. Yani buraya gelirseniz eğer bir gün Rio'ya, yanınızda kesinlikle bir şey taşımayın. Telefonu bile çıkartmayın. Özellikle Şafak buradaydı 10 gündür. Rio Karnavalı'na gittiğinde şunu söyledi bize. Yani elden ele telefon dolaştı dedi. Her yerde insanların elinde elden ele telefon dolaştı. Mesela ben çıkartıyorum ya, hop biri alıyor ona veriyor, ona veriyor. Böyle burada şirketleşmişler. Herkes bir şey götürüyor. Burada da büyük binalar var bu şekilde. Hep zaten Rio böyle. Etrafı büyük binalar, sahil
komple böyle bir sahil. Buranın arkası var ya. Bunun arkası zaten daha da büyük. Copacabana diye geçiyor ama ben burayı daha çok sevdim. Daha güzel insanlar var. O yüzden burayı tercih ettim. Mükemmel abi ya. Vallahi mükemmel. Her şey çok güzel. Tek işte o soygun olayı biraz sıkıntı. Onu da artık üstesinden bir şekilde geleceğiz burada. Bilmiyorum kaç gün kalacağım ama kaldığım gün boyunca sizlere video içerik üretebilmek için elimden geleni yapacağım. Yani şimdi mesela bak böyle video çekiyorum. Hani kızların kalçaları falan gözüküyor. Rahatsız da oluyorum bazen. Ama yani sahili gösteriyorum. Bunlar doğal şeyler. İnsanların burada doğal karşıladığı şeyler. Bizim de doğal karşılamamız gereken şeyler. Ama gel gelelim YouTube doğal karşılamıyor. YouTube iyice böyle banlar hale getirdi bizi. Sahilde herkes top oynar burada. Top oynayanlar çok ünlü yani. Herkes bir yerden topa vuruyor. Bak kız mesela, oha kızın tekniği benden iyi lan. Oo çok iyiler. Sert vuruyor ama kız. Olmaz. Perfect. Bugün günlerden cuma. Bugün de akşam favela partisine gitme olasılığımız var. Gönül ister sizlere orayı da çekeyim. Ama dediğim gibi telefonu çıkarır çıkarmaz direkt elimizden alma ihtimalleri çok yüksek. Bayağı yüksek. %90 diyeyim yani. Özellikle iPhone'u gördüklerinde direkt bunlar geliyorlar yanınıza alıyorlar. Ben şu anda sahilde olmasam hayatta video çekmezdim sokak arasında ya da sokakta olsaydım. Özellikle böyle 10 saniye 20 saniye belki yapabilirsin ama ondan sonrasını yapma. Hep derdim ulan bu YouTuber'lar bizi korkutuyor falan da Rio korkulacak yer arkadaşlar. Her yeri boş verin. Diğer ülkeleri bine kadar gezdiklerimi boş verin. Ama Rio gerçekten korkulacak yer. Çünkü çok yaygın. Bunun için buraya geliyorlar. Zaten hatırlarsanız Dünya Kupası olmuştu. Dünya Kupası'nda bayağı bir problem yaşanmıştı bununla ilgili. Her yerde insan var. Her yerde abi. Bir tane belki röportaj yaparız ya. Bak bunlar yabancı turist gibi. Aynen. Hi guys. Do you speak English? Yes. I'm recording travel videos. May I ask some question if Sure. you don't mind? No worries. Where are you from? We're from here. We're from Brazil. Oh, Brazil. Yeah. What are your names? Alex and Thais. Cesar, nice to meet you. Nice Present. to meet you. So, what do you suggest for people when they come Rio? Is it safe here? No, actually, it isn't that bad. But I do not live in Rio yet. We're coming to live in Rio in maybe 1 month. 1 month? Yes. Where do you live normally? In Curitiba. In Curitiba. Yes, it is. We in the know south of from Brazil. Alex de Souza. He was playing there. Exactly. Yes. Yeah. Perfect. He's a great idol of one of the clubs from Curitiba. Yeah. For us as well. Because There you go. he play in Fenerbahce. I'm fan of Ah, so Fenerbahce. you're I'm from Turkey. From Turkey. Perfect. Yeah. That's nice. So how long have you been in Rio? A couple of days. Couple Yeah, of 2 days. days. Yeah. How was the carnival? Did you join? We came after the carnival. Ah, okay. Tonight you're gonna go out? Probably not. Not. We're kind of getting old. Me too actually. Yeah, I'm feeling. How old are you guys? I'm 32 and she's 30. I'm 32. Almost Let's go. 30. Almost She's 30. 30. Let's say Almost almost 30. 30. 29 in 29. 11 months. Okay, There nice to you meet go. you guys. Present. Thank Thank you, you. my friend. Have a good Enjoy. one. Thank you. Enjoy You your too. stay. Have a lovely day. Bye. Çok güzel insanlar ya. Brezilyalıları ben ayrı seviyorum ya. Çok kibar, nazikler, eğlenceliler. Öyle yobaz değiller. Yobaz olmamaları çok güzel. Keyfindeler abi. Garson umursamıyor yani. Çalışmak falan hiç umurlarında değil. Valla sadece eğlendiği düşünüyor. Buraya bomba atsın 2 gün sonra eğlenmeye devam eder bu adamlar. Öyle insanlar onlar. Bu arada bu ne derler? LGBT insanların da çok fazla olduğu bir yer burası. Bilginiz olsun. Bayrakları falan görebilirsiniz. Az önce videoyu çekerken belki geçmişimdir. Çok fazla var ve burada Brezilya'nın mesela az önce erkeği gördünüz ya. Mesela ya da şu adamda şey var abi. Short olayı farklı bir şekilde ilerliyor. Yani kısa short. O da Brezilya'dan çıkıyor aslında. Eren aradı, o yüzden kapatmak durumunda kaldım. Eren gelecek birazdan yanıma. Eren'i bilirsiniz zaten. Brezilya'da tanımayan yoktur Eren'i. Buranın muhtarı gibi. Yani siz bu videoları izlerken ben büyük ihtimal çok daha başka ülkelerde olacağım arkadaşlar. Çünkü videolar geriden geliyor. Çok çektim ben. Sizlere her şeyi göstermek için her gittiğim ülkede 4-5 tane neredeyse video yaptım. Ondan dolayı bayağı geriden geliyor. Bir de olaylar oldu ya, deprem. O süreçte hiç paylaşım yapmadık. Üstüne bir de zaten editi uzun sürüyor. Ondan dolayı. Bak burada da kafe var böyle. Orada canlı müzik yapanlar falan filan var galiba. Çok güzel memleket abi ya. Yaşanır burada. Saksafon çalıyor biri. Şurada saksafon çalıyor çocuk. Hayat bu değil mi be oğlum? Ha? Hayat bu değil mi arkadaşlar? Mutlu olmamız için ihtiyacımız olan her şey burada değil mi? Deniz, kum, insanlar, mutluluk.
Yani biz bazen fazlasını arıyoruz bence ya. Sürekli bir alma hissiyatımız, sürekli bir para harcama hissiyatımız. Halbuki buralara gelip paralarınızı harcasanız belki çok daha ucuza tatil bile yapabilirsiniz. Felsefe yapmıyorum, mantıklı konuşuyorum. Ben bazen felsefe çok yapıyorum çünkü yapmıyorum şu an. Tamamen ekonomiksel açıdan söylüyorum. Yani gidip bir otele, 5 yıldızlı otele para vermektense gelin başka ülkeye gelin. Aynı fiyatlar olacak eminim ben buna. Sadece uçak parası pahalı Brezilya'da. Gerisi ucuz. Ya ucuz derken Türkiye'deki fiyatlarla aynı yani. Örnek vereyim. Bak mesela bugün yedik böyle bowl dediğimiz. İçinde somon vardı, avokado vardı, patates vardı, kırmızı lahana vardı, başka tatlı patates vardı. Varoğlu vardı yani açıkçası. Ve kaç paraydı? 74 ödedik içecekle beraber. 74 real kaç para yapıyor biliyor musunuz? Bunu 5'e böleceğiz 75'i. 15 real yapar. 7,5 euro ödemiş olduk. 7,5 euro da şu anda Türkiye parasıyla 20 ile çarptığımızı varsayarsak 150 lira yapıyor. Yani zaten herhangi bir turistik yere gittiğinizde Türkiye'de minimum 150-200 lira herhangi bir öğüne vereceksiniz. Ben geçen sene Çeşme'deydim. O fiyatları hep verdim. Ve şunu söyleyebilirim. Yemekler burada çok lezzetli. O yüzden korkmayın. Gelebilirsiniz Brezilya'ya. Et olayı çok güzel. Çok lezzetli. Bunun bir seviye üstü Arjantin hem ucuz, çok ucuz hatta enflasyonun yüksek olmasından dolayı oraya gidebilirsiniz. Eğer maddi gücünüz daha zorlamayacaksa, sizi daha az zorlayacaksa oraya gidin. Zaten yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Belki gün batımına doğru şöyle diğer tarafa da yürüyebilirim. Size gösterebilirim. Nasıl batıyor baksana. Güneş yavaş yavaş inmeye başladı da ona arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü olacak orada. Dalgalar fena. Surf yapmaya gidiyor dayım. Bu slip donlu amcalar çok fazla var ya. Allah. Oo, Eren kardeşim. Hoş geldin. Güzel. Gel buraya. Çok ses var orada. Sen anlat bakayım hikayeyi. Dün ne olmuş? İnsanlar da izlesin. Bir Türk arkadaşımız soymuşlar dün gece Lapa meydanında. Lapa'da center oluyor. Aha. Maalesef o da sarhoşmuş. Yapma ya. Tam Uber çağırırken Uber bunu iptal etmiş. Taksiyle konuşurken hemen 2-3 kişi gelmişler, çökmüşler. Ellerinde de bıçak varmış. Taksici de bir şey yapmıyor tabii. Taksici bir şey yapmamış. Gaza basar gider. Burada çünkü Brezilya'da Alışılmış bir şey. dağılıyorlar hemen bir şey olunca. Telefonu, çantayı, AirPods, kulaklık. O da niye hepsini almış yanına ya? Cüzdan filan, bıçak bile eline denk gelmiş, her yer kan içinde kalmış. Yapma be. Aynen, sarhoş bir de arkadaşımız. Hastaneye filan götürmüşler ama maalesef telefondan filan hiçbir şey. Önemli olan sağlık da. Yine de mal Yine da de acıtıyor. Çok büyük yani finansal konumda Hem de var. mental kardeşim. Şu an psikolojik açıdan o çocuk kötü etkilendi bayağı. Tabii. Şimdi mesela dışarı çıkarken 2 kere düşünüyor. Ya da şu an belki dönecek bile ülkesi. Tabii. Ya başıma geldi dönebilirim bile sinirim bozuldu. Bir de Brezilya'da bu durumu yaşaman çok yani daha çok güvensiz. Evet. Hissedersin. Her şey bir şey yaparken 2-3 kez düşünürsün. İşte Brezilya tehlikeli bir yer ya. Arkadaşlara dedim hani eskiden hep bizi YouTuber'lar korkutuyor derdim mi arkadaşlar böyle yani. Ne kadar güzel olursa olsun yine de tehlikeli yanı var. Maalesef var. Neyse biz tadımızı bozmayalım. Şöyle devam edelim bu tarafa doğru gezdirmeye arkadaşları. Brezilya'nın güzel yanlarını gösteriyor. Evet yani biz kötü yanlarından da bahsediyor. Ya Brezilya'nın güzel yanı çok fazla. Kamerada bence görmüşlerdir o güzel yanı da. Biz de görüyoruz. Canlı canlı. Canlı kanlı. Burada daha çok genç var ha. Fark ettiysen genç nüfus ve turist çok fazla. Çok fazla. Ipanema'da da daha fazla. Evet. Burası daha biraz daha elit yer. Evet. Copacabana Copacabana. daha kötüydü. Ya Şöyle, kötü değildi de. Copacabana çok ünlü bir yer. Ama daha çok böyle biraz daha yaş turistlerin, yaşlı insanların gittiği Gel yer. diye. Bizim o Praia Grande gibi işte. Aynen. Mesela şurada görüyorsun şurada herkes Oğlum toplanmış. hakikaten evet onlar Neden biliyor musun? gün batımını mı izleyecekler? Şu an çok güzel bir gün batımı olacak. Biz niye gitmiyoruz? Gidelim. Gidelim o zaman bizimkileri alalım gidelim. Aynen çünkü Geç çok olmadan. güzel gün batımı oluyor. Baksana abi şu görüntüye yani sanat eseri. Sana neyse. Sen de sanat eserisin. Aynen. Hangisi sanat eseri ben onu Çözüm sensin çözemiyorum. kardeşim sanat eseri. Teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim. Sanattan anlayacaksınız. Hepinize bunu anlatacağım. Hadi gidelim şöyle. Ama bunları Süper Lig'e getir bence. Birçok topçudan daha iyi oynar. İmzamı atarım yani. Abi sen oynama ya. Ay. Çok iyi.
Bu adam öldürüyor ama. Aynen, kızlar güzel oynuyor da. Ay güzel. Obrigado guys. Kardeşim nasıldın? Güzel. Ama ben manzarayı daha çok sevdim. Sen sapık şerefsiz bir adam. Yok abi, ben doğruya doğru. Ama hop top geldi yine. Top seni çekiyor. Kız da çekiyor ama. Ama bunlara mesela Süper Lig'e getir. Yani kaç takım varsa 4 büyüklerden oynamaz. Diğer büyük takımlardan oynar. Aynen. Nuri Şahin oynatır bunları. Videomuz burada son buluyor arkadaşlar. Güneşi batırdık. Canlı video çektiğim için yakalayamadım biraz. Pardon, kusura bakmayın. Bir dahaki güneş batımlarına, ama yanımızda güneşin peşinde var. Ha o güneş yani. Ne dedim? Bir de bu var. Bunu niye getirdin? Aa, pardon, burada mıyız? Brezilya'nın kendisi arkada. Bu videonun devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Güneşin Peşinde kanalına abone olun. Eren İyi Köşker kanalına... Oğlum şu ismi değil, çok zor. Niye? İyi köşke. O başka yoktu Türkiye'de. Ben O da doğru. Abone olmayı unutmayın. Telefonu artık içeri sokacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostum.